İşitebiliyor musunuz şu matematiği? Can you hear me? Yes. Yes, evet, yes. Okay, I know. I vow to all the seekers of truth Gerçeği arayanlar önünde saygıyla eğiliyorum. we have to know that truth is what it is. Gerçek neyse bilmeliyiz ki odur. You cannot change it. You cannot transform it. You cannot describe it. And you cannot pay for it. Onu değiştiremezsin, onu satın alamazsın, onu tutamazsın. Onu transforme edemezsin. In every religion, it is said that you have to find yourself. Bütün dinler der ki kendini bulmalısın. Especially in Quran, it's written that if you do not know yourself, you are not a human being. Bilhassa Kur'an'da eğer kendini tanımadıysan, bilmiyorsan sen insan değilsin. All namaz and all those things, prayers, are just to ascend, to know yourself. Bütün Tanrı'ya yapılan yakarışlar, dualar, namazlar hepsi kişinin kendisini tanıması için. In every religion it is said. Bütün dinler bunu söyledi. But as you know, the religions have become now power-oriented and money-oriented. Ama biliyorsunuz ki artık dinler güç ve paraya yönelik oldu. And in the name of God, they are all fighting. Ve ne yazık ki Tanrı'nın adı altında savaşıyorlar, kavga ediyorlar. So people say that there is no truth in God. İnsanlar diyor ki Tanrı'da gerçek yoktur. Bilmiyorum, yanlış tercüme ediyor olabilirim. Çok hassas şeyler İngilizcemden dolayı kusura bakmayın. But the time has come to prove the existence of God and oneness, unity of all the religions. Ve öyle bir zaman geldi ki artık gereken zaman geldi. Tanrı ile birleşmenin, tüm insanların birleşmesi gereken zaman geldi. There is nothing to find in the name of God. Artık Tanrı adına savaşa gerek yok. Actually, they are not fighting for truth, but fighting for money or for land or for some power. Aslında doğru için savaşmıyorlar. Para veya da güç için savaşıyor insanlar. Dr. Khan has already told you what do we have within ourselves. Doktor Khan size anlattı kendi içimizdeki bu mekanizmayı. Or also in Quran, this Kundalini is described as asas. Aynı zamanda bizim kitabımızda da bu Kundalini enerjisi asas olarak anlatılıyor. And also this all-pervading power of divine love is described as ruh. Ve bu Tanrı'nın sevgi, etrafımızda olan sevgi gücü ise ruh olarak adlandırılıyor. Names may be different, but they all talk of the same thing. İsimler değişik olabilir ama hepsi aynı şeyden bahsediyor. You cannot call any religion as exclusive. Hiçbir din bir diğerinden daha ayrıcalıklara sahip değildir. Muhammad Sahib is the one who talked about Abraham, about Moses, about Christ and his mother. Hazreti Muhammed diğer peygamberler için konuşandır. Hazreti İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan ve annesinden bahseden peygamber. Especially about Christ's mother. He said you should never challenge her chastity. Hiçbir zaman annenin namusuna, iffetine dokunmayın dedi. Even in the Bible, she is not so much respected as he respected. Muhammed'in saygı duyduğu kadar
saygı duymuyor. That shows that we must respect our women. Bu demektir ki bizler kadınlarımıza saygılı davranmalıyız, onları saymalıyız, onlara önem vermeliyiz. Every religion has gone into some sort of a perversion and has become fundamentalist. Her din nedense bir değişime uğradı ve fundamentalist bir hale geldi. Where they are based on everything a kind of a fear. Ve hep insanların içinde bir korku yaratıldı. And hatred for each other. Ve nefret birbirlerine karşı. If God is Rahim and Rahman, how can we have hatred? Eğer Tanrı Rahim ve Rahmansa nasıl birbirimizden nefret ederiz? We must understand that divine power is there to construct us, to guide us, and to lead us to peace. Bilmeliyiz ki Tanrı'nın o sevgi gücü hep etrafımızda ve o bizi hep doğruya, hep barışa, hep huzura doğru yönlendiriyor. We are living in this modern world which is so chaotic. Biz yıkıcı bir modern dünyada yaşıyoruz. And all over the world, you find people are just frustrated. Ve görüyorsunuz ki bütün dünyadaki insanların şu anda problemleri. All the truthful people are trying to find out the solution. Ve bütün bu gerçeği arayan insanlar da bir şekilde gerçeği arıyorlar ve doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Stand up and see because in these special modern times, also there is one blessing which is predicted that people will know themselves. Şimdi bu modern dünyada da artık insanların kendini bilmeleri için bir öğreti daha var. Which was the idea of Muhammad Sahib also. Aslında Muhammed'in de söylediği, bildiği, onun da söylediği şey. Especially your country has been blessed by a very great soul like Atatürk Kemal Pasha. Bilmelisiniz ki sizin ülkeniz Tanrı tarafından çok büyük bir ruhla kutsandı. O da Mustafa Kemal Paşa'ydı. Atatürk. And in this country, you have had so many Sufis of very great eminence. Ve çok büyük güçlere sahip, Sufilere de sahipsiniz ülkemizde. Like Yunus Emre. Yunus Emre gibi. If you read his poetry, you'll be amazed to know that your country has such beautiful poets and such truthful people. Onun şiirlerini okuduğunuz zaman şaşırıyorsunuz ki bu ülkede bu kadar güzel, muhteşem derinliklere sahip şiirler ve kişiler, insanlar var. He was such a great spiritual soul, and the way he has described about human beings is really so loving, so compassionate. O aydınlanmış, çok yüce bir ruhtu. Onun şiirlerinde insanı öyle sevgiyle, şefkatle anlatmış ki, hakikaten şiirlerini okuduğunuz zaman her şeyi çok derinden hissedebiliyorsunuz. He has talked of nothing but love. Sevginin haricinde hiçbir şeyden bahsetmiyor. He says, I have one enemy, that is the hatred. And I have one friend, that is love. Bir düşmanım var, o nefret. Bir dostum var, o sevgi. It is really remarkable how such a great soul lived in this country, Turkey, and his blessings will always be with him. Bu kadar muhteşem bir yüce ruh sizin ülkenizde yaşamış ve onun sevgileri hep sizin üzerinizde olacak. I was really very much attracted to your country because so many Sufis have been created here and their praises are sung even in India.
Onun hakikaten sizin ülkenizden çok etkileniyorum çünkü çok büyük Sufi ermişleri bu ülkede yaşıyor. Hatta onların şiirleri ve şarkıları Hindistan'da dilden dile onların şarkıları söyleniyor. There is nothing to learn from others. You have such great people who have done so much service to your country as far as spirituality is concerned. Sizlerin başkalarından öğrenecek hiçbir şey yok. Sizlerin içinde sizlerden çıkan cevherler var. Onlara yönelmelisiniz. When we say this is my hand, this is my body, this is my intelligence, who is the owner of this? Eğer bu benim elim, benim başım, benim aklım diyorsanız bütün bunların, bu aklın, bu elin, bu vücudun sahibi kim? All this you see is, these are the channels which look after your autonomous nervous system. İşte görüyorsunuz ki bütün bu kanallar sizin bu sinir sisteminizi, merkez sinir sisteminizi kontrol ediyorlar. As intelligent people, you should ask the question, who is this auto? Bu oto, bütün bunları kontrol eden kim diye sormalısınız aydın, akıl sahibi insanlar olarak. Science is very limited and also amoral. There is no morality about science. Bilimde moral anlayışı yok ve bilim de bilimlidir. For example, they can make atom bombs, they can make all kinds of destructive weapons. There is no restricting power in science. Pardon. Bilimde atom bombaları yapabilirler. Yok edici her türlü gücü onu elde tutamıyorsunuz. Sıkı sıkı kontrol altına alamıyorsunuz. And so you find that they have created machineries, and the machineries which are creating lots of pollution. Görüyorsunuz ki makineler yaptılar. Bu makineler insan icadı, bilim adamlarının icadı ve hava kirliliğine dünyamızı And the whole world today is afraid of this pollution which will come and can destroy our world. Ve artık bütün dünya korkmaya başladı. Bu hava kirliliği, bu kirlilik yüzünden dünyamız ne duruma gelecek diye. So is there a solution for this? For the protection of the human beings? Bunun çözümü için insanların korunması için bir çözüm var. There is a way of becoming the self, the spirit, that you develop an immunity to all these circumstances that are around you. Bir sistem var kendi içinizde. Bütün bu yok edici güçlere karşı kendinizin içinde korunma mekanizması oluşturabilmeniz için, gerçek kimliğinizi bulmanız için bir sistem var. It is the becoming that is important now in our evolutionary process. Kendi evrimimizin içinde çok önemli olan bir şey var. Artık bizim bir yere, bir oluşuma gelmemiz lazım, bir yere ulaşmamız lazım. We have now reached a stage which we call as human stage. Biz artık insanlık evriminin son kademesine geldik. Biz artık insanız. But this stage is not perfect. Fakat bu mertebe kusursuz değil. Ulaştığımız mertebe kusursuz bir mertebe değil. We do not have absolute knowledge. Tüm bilgiye sahip değiliz. For example, one thinks that capitalism is good, one thinks that communism is good. Everybody has their own idea. Kimisi komünizmin iyi olduğunu düşünüyor, kimi kapitalizmin iyi olduğunu düşünüyor. Herkesin kendine ait düşünceleri var doğru hakkında. Also, we have fixed ideas. Bazen de fix fikirlerimiz var. Like Hitler had the fixed idea that he was the one who has to kill the Jews. Hitler'in sabit bir fikri var ki o Yahudileri öldürmesi gereken kişi, yok etmesi gereken kişi kendisi. Also, he felt that Germans were the highest race. Ve Almanların en yüksek yüce res olduğunu, ırk olduğunu düşünüyorlar.
As a result, he thought it's all right if he kills all the rest of them. Bunun sonucu da çoğunu öldürsem ne olur? Endişeye kapıldı. Even today, there are people, many people, who are at the helm of affairs and have fixed ideas. Günümüzde de hala böyle fix fikirleri olan, sabit fikirleri olan insanlar var aramızda. But if you know what is the absolute truth, and if you know that there is a divine power which guides our life, nourishes us, then the whole thing changes. Eğer biliyorsan ki kainatı yaratan bir güç var, o hepimizin aslında hepimize hayat enerjisi veren güç, bu gerçeğin farkına varıyorsan eğer, bütün hayata bakış açın değişiyor. Now, Sahaja is working in 65 nations. Şimdi günümüzde sadece 65 ülkede faaliyet göstermekte. And we get people from these 65 nations in India in thousands. Ve binlerce insan var bu 65 ülkede sadece yapan. Here also people have come from other countries to help the Sahajogis here. Burada bizde de başka ülkelerden aramızda yogiler geldi, bizlere yardım edebilmek için. But there is no quarrel, no fight, nothing. Aramızda mücadele veyahut da öfke, kızgınlık diye yogilerin arasında böyle bir şey yok. They are enjoying their life and they have a purpose in life now. Hayatımızdan zevk alıyoruz ve hayatımızın bir anlamı var. All the bad habits, destructive habits like drugs, alcohol, all these things just drop out. Bütün kötü alışkanlıklarımız, alkol, içki, sigara gibi bütün bunlar bizi terk etti. One does not have to tell them, don't do this, don't do that. Automatically they drop. Hiç kimse birbirine bunu yapma, bunu yapma demiyor. Otomatik olarak bütün bunlar teker teker bitiyor. In the light of your spirit, you see what is destructive for you. Ruhunun ışığı altında senin için yıkıcı olan neyse onu görmeye başlıyorsun. And you just give up, you just give it up, understanding that it is something very dangerous for you. Ve yıkıcı olan şeyler bu benim için yıkıcı, zarar verici değil, bırakıyorsun. Also you get your powers, Aynı zamanda da güçlerini alıyorsun, güçler elde ediyorsun. by which you give up everything that is wrong. Yanlış olan her şeyi bırakarak tüm bu güçleri alıyorsun. You get powers to give self-realizations to others also. İlk güç, başkalarını aydınlatma gücünü elde ediyorsun. So one person can give realization to thousands people. Bir yogi binlerce kişiye aydınlanma verebiliyor. Your health improves and all kinds of incurable diseases have been cured by surgery. Sağlık durumu düzeliyor. Tedavisi mümkün olmayan bütün hastalıklar Sahaja'da tedavisi mümkün, tedavi ediliyor. There are 3 doctors in India who have got their MD in Sahaja Yoga for curing incurable diseases. Hindistan'da 3 tane doktorumuz var, master'ını yaptılar. Tedavi edilmesi mümkün olmayan hastalıkları tedavi etme, Sahaja Yoga'yla tedavi etme metodunda. For that you don't have to study medicine. Bütün bunlar için sizlerin doktor olması, tıp tahsili yapmanız gerekmiyor. On your fingertips you can feel the centers who are in your body. Parmaklarının ucunda bütün bu merkezleri, vücudunda bulunan bu merkezleri hissedebiliyorsun. And you, if you know how to cure yourself, you can also cure others. Eğer kendini nasıl iyileştireceğini biliyorsan başkalarını da iyileştirebilirsin.
because you develop a new dimension in your awareness. Yeni bir bilince kavuşuyorsun, yeni bir farklı anlayışa kavuşuyorsun çünkü. That we call as collective consciousness. Biz bu bilince kolektif bilinç diyoruz. Sitting down here, you can feel the centers of other people all over the world. Burada oturarak dünyanın öteki ucunda olan insanların merkezlerini parmaklarının ucunda hissedebiliyoruz. Also those who are dead, you can find out what sort of people they were. Aynı zamanda burada otururken ne tarz insan yanında oturuyor bunu da farkına varabilirsin. Most important thing is that we have to become the spirit, because that is something indestructible. Her şeyden önemlisi bizim içimizde, kendi içimizde bulunan ruhumuzla bütünleşmemiz, ruhumuz olmamız. All the problems of human beings can be solved. İnsanların bütün problemleri çözülebilir. It's very important that today we should take to our selfhood, to our self-knowledge. Çok önemli bir şey, insanların kendi içindeki, kendi saf bilgileriyle buluşmaları. For which you don't have to pay. You cannot pay for it. Bunun için para ödeyemezsin. Bu satın alınabilecek, parayla satın alınabilecek bir şey değil. You cannot organize it. Organize de edemezsin. We have no organization as such. Onun için sahaca örgü olarak bizim bir organizasyonumuz da yok. Individually you have to become. Teker teker kişiler olarak kendinizin yapacağı bir iş bu. So you rise above the time, above all your defects, and you become a supreme personality. Zamanın, bilincin ötesine çıkarak çok hassas, çok özel insanlar olacaksınız. Every day I'm giving lectures on my throat, out of order. And I'm all right. Our life today seems to be in reality a body. Hepimizin şu anda hayatı çok zor. Today, for the first time, I wanted to listen to the news in the morning. I never listen to the news in the morning. It's horrible. Genelde sabahları haberleri dinlemem, okumam ama bu sabah uyanır uyanmaz haberleri dinledim. And it was so shocking. Everywhere in the world there's something going on which is really unbearable. Şok edici, dayanılmaz haberlerle dolu dünyanın her tarafında olaylar oluyor. And when you see all that, you feel that there's something must be done about it. Bütün bunları gördüğün zaman hissediyorsun ki bir şeyler, bunlara karşı bir şeyler yapılmalı. And that is to be done by people who achieve their selfhood. İşte bunu değiştirebilecek insanlar kendi içlerinde aydınlanmayı oluşturmuş olan kişiler olacak. Because you don't know who you are. Çünkü sizler kim olduğunuzu, gerçek kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. You are at the epitome of evolution. Siz, I didn't understand what you sorry. You are at the epitome of evolution, the highest. Siz evrimin en yüksek mertebesindesiniz. Yeah. Now, the last breakthrough is very simple. Son buluşma, son It's your own power, it's your own mother, she does the job. bu sizin kendi gücünüz, bu son etaba ulaşmanız kendi gücünüz, kendi içinizde olan bir şey. And when it happens, you feel from top of your head the cool breeze like ruh coming out. Bu son etaba geldiğiniz zaman hissedeceksiniz ki başınızın
üzerinde içinizde olan o ruhunuzun serinliği çıkacak. And you become Rohani. Ve bunun sonucunda ruhani insanlar olacak. Nobody has to certify. You know yourself. Kimse size herhangi bir şey vermeyecek. Siz kendi kendinize, kendi içinizde ne olduğunu bileceksiniz. And you are amazed at yourself because it's so fantastic. Kendi kendinize hayret duyacaksınız çünkü bu harika bir şey. But you are that. Ama siz işte bu harika şey, You are born to be that. bunun için doğdunuz. And it has to happen. Ve bunun olması gerekiyor. There's no end to my lecturing because I've been talking about it in every country I visit. Hiçbir son yok benim vereceğim konferansı çünkü her ülkede bunu devamlı konuşuyorum, anlatıyorum. But it works and there's no end to your energy. Ama çalışıyor, göreceksiniz. You must be knowing I'm 73 years of age, running 73rd year. 73 yaşındayım, 73 seneden beri. And I travel practically every third day. Her 3 günde bir ülkeden bir ülkeye seyahat ediyorum. But I feel very energetic. Ama çok kendime enerjik hissediyorum. And it works so well. I've seen that people who are sick or some other meet me. Ve o kadar güzel çalışıyor ki bütün diğer ülkelerdeki gerçeği arayan insanlar bir yerde beni buluyorlar. I think it's all organized by this Rohani power. İşte zannediyorum ki bu ruhani güç tarafından her şey organize ediliyor. Thus, you become religious, you become righteous. There is no hypocrisy about it. Ve bu olunca siz otomatik olarak içinizden dindar, doğru bir insan oluyorsunuz. My husband told me that Turkish people are very calming, very able people. Bu insan, benim eşim, Türkler çok kabiliyetli insanlar. And I find that they are such great artists, they are so creative, everything is there. Çok yaratıcı, çok kabiliyetli, sanatkar insanlarsınız. But only thing this has to happen so that you become great Sufis. Yalnız olması gereken bir şey var. Sizlerin, hepinizin birer çok büyük sufi olması gerekiyor. This is very simple and we'll work it out just now. Sufizm bir felsefe, medeniyetli, derin, güzel. Of course, I cannot force on you. Tabii ki ben sizleri bu iş için zorlayamam. You have to ask for it. Bunun için sizin arzu etmeniz lazım. If you do not desire, I cannot force on you. Eğer sizler istemezseniz ben yapamam. Because this is the power of pure desire. Çünkü bu saf arzunun gücü içinizdeki. If you have the desire to become the self, it's very simple because only this power has to rise and pierce through your fontanel bone area to become one with this all-pervading power. Eğer arzu ederseniz gerçek kimliğinizi bulmak için o zaman bu içinizdeki arzu gücü uyanacak ve sizler ruhunuzla birleşeceksiniz. Sahaja means born with you. Sahaca demek sizinle beraber doğan demek. Is the right to become one with this all-pervading power, this union, which is yoga. Bu sizin hakkınız, kainatı yaratan güçle yoga ile birleşmek. For which you don't have to stand on your head, do anything, it's just there. Bunun için sizin başınızın üzerinde durmanız gerekmiyor. So, only thing it has to work out. Sadece bunu istemeniz lazım. Now you see there are so many beautiful lights here, but only one switch can put on the whole because they are just built in. Görüyorsunuz burada bir sürü ışıklar var. Bu ışıkları aydınlatmak için sadece bir düğmeyi çevirmek yeterli. In the same way, you can get your enlightenment because there's built-in system within you like this. Siz de aynı bu şekilde aydınlanmanızı alabilirsiniz. Çünkü bu sistem sizin kendi içinizde konmuş zaten.
In every country they have talked about this. Bütün ülkelerde bundan bahsediliyor. In every religion they have talked about. Bütün dinler bundan bahsediyor. So one has to just get to it. İşte sadece bu bahsedilenle hissetmeniz, içine girmeniz lazım. It will not take more than 10 minutes. But those who want to go should leave the hall. 10 dakikadan fazla sürmeyecek. Yalnız gitmek, terk etmek isteyenler şu anda dışarı çıkabilirler. Because it cannot be forced. Çünkü bu zorla yapılacak bir olay değil. And those who do not want should please leave because others should not be disturbed to be civil. Çünkü gitmek isteyen varsa gitsin ki yapmak isteyenleri rahatsız etmesinler. Of course, there are very simple 3 conditions. Gayet 3 tane çok basit şartlanmamız var. First one is that you have to forgive yourself. Birincisi kendi kendine affetmen lazım. You should not feel guilty about it at this moment. O dakikada kendi kendini suçlu hissetmemen lazım. Because whatever wrong has been done is the past. Çünkü ne yanlış yapmışsanız bu geçmişte kaldı. So why carry this myth on your head all the time? Niçin bunu hala kafanızda taşıyasınız bu yükü? Actually, by feeling guilty, this center is caught up here very much. Kendinizi suçlu hissettiğiniz zaman bu sol tarafınızdaki boyunda bulunan enerji merkezi yok oluyor. You all had it very well, so that's what's stopping. Hepinizin bu merkezi kapalı, onun için deminden beri öksürüyorum. But if this center is very much caught up, then what happens is that you develop a kind of a spondylitis. Bu merkez zaman, bloke olduğu zaman boğaz hastalıkları oluyor. You can have also a disease called angina, Anjin oluyor. by which you get a heart attack. Kalbiniz Or else you can also have very lethargic organs. ve tembel organlara sahip oluyorsunuz. So why to feel guilty for nothing at all? Niçin kendinizi suçlu hissediyorsunuz? Suçlu hissedecek hiçbir şey yok. So the second condition is to forgive others. İkinci ise başkalarını affetmeniz lazım. You have to forgive others. Başkalarını affetmeniz gerekiyor. Because whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Affetsen de affetmesen de eline hiçbir şey geçmiyor. But if you don't forgive, then you play the wrong hand. Affetmediğin anda yanlış tarafta oynuyorsun. So it's best is to forgive, not to carry this myth. En güzeli affetmek çünkü o olayı daha çok sırtınıza taşımıyorsunuz. So you forgive everyone even without thinking about them. Düşünmeden herkese affedin. That will really make you feel much lighter. Ve bu duygu sizi çok daha hafifletecektir. The third condition is that you have to take out your shoes, which is not so difficult, I think. Üçüncü ise ayakkabılarınızı çıkartın, herhalde bu çok zor değil. In London, first time when I told them that you have to take out your shoes, half of them walked out. Please take out your shoes. Some
people feel that they are basically bad. I'm sorry, I'm telling you, she shouldn't make a photograph during the realization. Now, at this time, why don't you take the realization? Niçin That will be the best. en güzeli senin için şu anda aydınlanmanı otur, rahat rahat, ondan sonra çekersin. Then you'll enjoy yourself. Now we'll show you how you have to nourish your centers with your own hand. Şimdi size kendi içinizdeki enerji merkezlerinizi kendi ellerinizle nasıl besleyeceğinizi öğreteceğiz. Left side that you are seeing here is for our mundane desires, Sol tarafımız day-to-day desires. günlük arzularımızı üretiyor. So please put your left hand on your lap or comfortably towards me, indicating that you desire it. Sol elinizi avuç içiniz bana bakacak şekilde, bana rahat bir şekilde uzatın. Now believe me that you are all going to become the self, Ve bana the inanın spirit. hepiniz kendi Have faith in yourself. You must have faith, like this, on the hand. Just do it, like this on the böyle hand. dizinizin üzerine rahat bir şekilde koyun. No, like this. Böyle dayayın, havaya tutmayın, bir dayayın rahat rahat. Alright. Ve inanın ki kendinizle özleşeceksiniz, gerçek kimliğinize kavuşacaksınız. And the right hand is for action. Sağ eliniz ise hareket, eylem gücünüzü temsil ediyor. So you put your right hand on your heart. Sağ elinizi kalbinizin üzerinize koyun. Left hand towards me and right hand on the heart. Sol eliniz dizinizin üzerinde, sağ eliniz kalbinizin üzerinde. In the heart resides your spirit. Kalbinizde ruhunuz bulunuyor, orada dinleniyor. If you become the spirit, you are your own guide, you are your own master. Eğer siz ruhunuzla birleşirseniz, siz kendi kendinizin rehberisiniz, kendi kendinizin ışığısınız. So you put your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side, which is the center of your mastery. Şimdi elinizi kaburga kemiklerinizin üstünde karın adellerinizin gittiği yere koyun. Burası kendi kendinizin öğretmeni olduğunuz merkez. Then you take your hand down below in the lower portion of your abdomen, lower portion Şimdi of your abdomen on the left hand side. kasınıza indirin. Kasınıza indirin. Karın adellerinizin ilk başladığı yer, kasık bölgesi. Please keep your left hand straight like this. Sol taraftaki avucunuz iyice açık. Now, this is the center of pure knowledge, that is divine. Bu ise saf bilginin, yani evrenin bilgisinin olduğu yer. Even you people do it, because you see, it's not to be repeated again, so get it Şimdi yourself realize. televizyonu kameraya Better çekmek than bırakın. journalist. Her şeyi bırak orada ve hepiniz, bu çok daha önemli çünkü her Because şeyden. this is not to be repeated what I Bir did. daha
koyuyor. Alright. Can you do it or not? Evet. Tell me, listen. Yapabiliyor musunuz? Let us seek your peace. Şimdi bir tek arzu edeceğiniz şey sizin kendi içinizdeki It's much better. başka hiçbir şey değil. Alright. So now, this is the center of pure divine knowledge. Burası saf evrensel bilginin olduğu yer. Now, you have to raise your right hand on top of the upper part of your abdomen on the left hand side. Yine elinizi sol tarafta kaburga kemiklerinizin olduğu yere kalbinizin altına koyun. You are nourishing your own center. Şimdi burada siz kendi enerji merkezlerinize enerji veriyorsunuz. Now, put your right hand on top of your heart. Şimdi kalbinizin üzerine koyun. Now, raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to the right. Omuzla boynun birleştiği köşeye koyun elinizi şimdi. Başınızı da sağ tarafa çevirin. Now, I have already told you about this center, which goes out of order. Ben daha önce bu merkezden When bahsettim. you feel guilty. Suçlu hissedince kendinizi. Now, raise your right hand on top of your forehead across. Şimdi elinizi alnınıza koyun. Başınızı öne eğin. And please put down your head. Lütfen başınızı öne eğin. This is the center where you have to forgive others in general. Burada tüm olarak herkese affetmeniz gerekir. Now, take back your hand on the back side of your head and push back your head as far as possible. Elinizi şimdi başınızın arkasına koyun. Başınızı gökyüzüne kaldırın. This is the center where, without feeling guilty, without counting your mistakes, you have to ask forgiveness from this all-pervading power. Burada kendinizi suçlamadan, hatalarınızı saymadan, kainatı yaratan güçten, onun sevgisinden özür dileyin. Now, stretch your palm fully, and this is the last center where you have to put your hand, is the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Şimdi elinizi avucunuzu iyice gerin. Avucunuzun ortasına çocukken yumuşak olan bu rızak kemiğinizin üstüne koyun. Now, please push back your fingers. This is very important. Çok önemli, parmaklarınızı geriye doğru iyice gerin And put down your head. ve başınızı öne eğin. Now, here you have to move your scalp, not your hand. Your scalp carefully, clockwise, 7 times. Şimdi burada cildiniz başınızın olacak şekilde avuç içinizi daire çizin. Sağ yönünde bastırarak daire çiziyoruz 7 kere. Just bend your hips. İyice eğin, bastırın üzerine. That's all we have to do. Bütün yapacağımız olay bu. Now you will have to close your eyes. Before that, those who are sitting on the chair should put both the feet apart from each other. Those who are on the ground are all right. Pardon, gözlü olanlar gözlüğünü çıkarsın. Also, you can take out your glasses. İki ayaklarınızı birbirinden ayrı tutun, ayaklar birleşmesin. Gözleriniz bu arada hep kapalı olacak. No, you are all right. You are all right. Siz bağdaş You don't have to. You are all right. Those who are sitting in the chair, because these are two flowers. Çünkü bağdaş kurduğunuz zaman rahat oturabilirsiniz. Ayakta olanlar, oturanlar. Now, please close your eyes and don't open them till I tell you. Lütfen gözlerinizi kapatın ve ben açın deyinceye kadar lütfen açmayın. Now, left hand towards me and right hand on the heart, on the lap. Sol eliniz bana doğru uzandı, sağ eliniz de kalbinizin üstünde. Now, in your heart, you have to ask a question about yourself, a very fundamental one.
Kendi kalbinizden, kendi içinizde çok eski bir soruyu sorun kendi kendinize. You can call me mother or you can call me Srimati. Bana anne de diyebilirsiniz veyahut da bana Şimatacı deyin. Here you say, in your heart 3 times, ask a question, Mother, am I the spirit? Kendi kalbinizden, içinizden sorun. Ben ruh muyum? 3 kere bu soruyu sorun. 3 times. 3 kere. I have told you already that when you become the spirit, you become your master. Ruh olduğunuz zaman kendi kendinizin master olacaksınız. Öğretmeni olacaksınız. So now, put your right hand on top of your abdomen on the left hand side in the upper part and press it. Elinizi kalbinizin altına, kaburga kemiklerinin üstüne doğru indirin ve kuvvetlice bastırın. Here you have to ask Burada, another question which is fundamental. burada da eski bir soru soracağım. Mother, am I my own master? Ben kendi kendimin öğretmeniyim. Now, I cannot force the pure divine knowledge on you. You have to ask for it. Ben size Tanrı'nın saf bilgisi için sizi zorlayamam. Sizin bunu arzu etmeniz lazım. So now please put your right hand in the low portion of your abdomen on the left hand side and press it. Şimdi elinizi aşağıya kasınızın olduğu yere doğru indirin. And please ask 6 times, Mother, please give me pure divine knowledge. Ve bana içinizden, anne lütfen bana saf bilgi ver. 6 kere. Some of you are putting the left hand in the other way. Please put it like this. You see, some of you are putting it wrong. Lütfen sol eliniz orta olacak. Alright. Now, please ask 6 times, Mother, please give me pure divine knowledge. Anne lütfen bana saf bilgiyi ver. 6 kere. Now, raise your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Elinizi yukarı çıkartın. Tekrar kaburga kemiklerinizin üstüne. As soon as you ask for the divine knowledge, this power starts rising within you. So you have to open higher centers with self-confidence. Elinizi yukarı çıkarttıkça daha yukarıdaki merkezin içini açacaksınız. So here you ask, or you can say with full self-confidence 10 times, Mother, I am my own master. Burada kalben inanarak anne ben kendi kendimin öğretmeniyim. I must tell you that you are not this body, this mind, these emotions, this intelligence, this ego, these conditions. But you are the pure spirit. Sizler bu vücut, bu düşünceler, bu akıl, bu zeka değilsiniz. Sizler saf ruhsunuz. So now raise your right hand on your heart, and here you have to say with full self-confidence 12 times, Mother, I am the pure spirit. Elinizi kalbinizin üzerine yükseltin ve kendinden emin olarak 12 kere anne ben ruhum deyin.
I have already told you that you should not feel guilty for your past. Ben size söyledim ki geçmişiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Because this all-pervading power of love is the ocean of forgiveness. Çünkü bu kainat yaratan Tanrı'nın sevgi gücü And whatever mistakes you might have committed will be completely dissolved by this power of forgiveness. affedicilik okyanusu, o affedicilik okyanusu içinde tüm hatalarınız affolacaktır. So please forgive yourself. Kendinizi affedin. And raise your right hand in the corner of your neck and shoulder and turn your head to the right. Elinizi boynunuzla omuzunuzla birleştiği köşeye çıkartın ve başınızı sağa çevirin. Here now you have to say with full self-confidence 16 times, Mother, I am not guilty at all. Burada 16 kere kendinden emin olarak anne ben suçlu değilim. I already told you that whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Ben size dedim ki affetsiniz de affetmesiniz de elinizden hiçbir şey geçmeyecek. But if you don't forgive, then you play into wrong hands and torture yourself. Affetmediğiniz sürece kendi kendinize zarar vereceksiniz. Especially at this moment, it's very important because the center that is in the crossing of your optic chiasma is very constricted. Bu bölge çok önemli çünkü affetmediğiniz zaman buradan enerjinin geçeceği yer çok dar olduğu için And if you don't forgive, this power won't rise through because this center has to open. affetmediğiniz sürece bu enerji buradan yukarı geçemeyecek. So please take your right hand on top of your forehead across and put down your head. Sağ elinizi şimdi alnınıza götürün ve başınızı öne doğru eğin. Here you have to be humble and say from your heart, not how many times. Mother, I forgive everyone in general. Burada büyük bir alçak gönüllüyle anne herkesi genel olarak affediyor. Now, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction, you have to ask forgiveness from this all-pervading power. Hatalarınızı saymadan, düşünmeden, Tanrı'nın bu sevgi gücünden özür So please take your right hand, the back side of your head, and push back your head as far as possible. Elinizi başınızın arkasına götürün. Başınızı mümkün olduğu kadar geriye doğru yatırın. Here, you have to say, not how many times, but from your heart, O divine power, O Rohani power, please forgive me if I have done anything wrong, knowingly or unknowingly. O evrensel güç, o ruhani büyük güç. Bilerek bilmeyerek eğer herhangi bir hata işlediysem lütfen beni affedin. Now the last, most important center is on top of your head. Şimdi en önemli olan yer, başınızın en üstündeki olan yer. Stretch your palm fully and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Elinizi iyice gerin ve avucunuzun ortasına çocukken yumuşak olan bölgeye üstüne koyun. Başınızı Now, eğin. please push back your fingers. It's very important because
you have to have a good pressure on your scalp. Parmak uçlarınızı iyice geriye doğru gerin ki çok önemli olan şey bir tanzim olması gerekiyor başınızın tam üstünde. Now, please bend your head. Başınızı lütfen öne eğin. Here again, I cannot force self-realization on you. Burada yine aydınlanmanızı ben zorlayamam, diyemem. So you have to ask for it. Bunun için sizin istemeniz, arzu etmeniz gerekiyor. So move your scalp 7 times clockwise, say, Mother, please give me my self-hood, my self-realization or my spirit. Burada elinizi 7 kere saat yönünde çevirirken, anne lütfen bana aydınlanmamı ver. Now, take down your hand and slowly open your eyes. Şimdi elinizi aşağı indirin ve yavaşça gözlerinizi açın. Now, please put both your hands towards me like this. İki elinizi de avuç içleri bana bakacak şekilde bana doğru uzatın. Now, put the right hand like this, bend your head, and with the left hand to see on top of your head if there's any cool breeze or a hot breeze coming out of your own head. Sağ, Bend your head. sağ elinizi bana doğru uzatın. Sol elinizi başınızın üstüne koyun. Ve Bend your head. başınızı öne doğru eğin. Bakın başınızın üstünden serin bir esinti avucunuza doğru geliyor mu? Yükseliyor mu? Now, please now put your left hand and see with your right hand if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Şimdi tam tersini yapın. Sol eliniz bana doğru, sağ eliniz başınızın üstünde. Serin veya sıcak bir esinti başınızın üstünden elinize doğru geliyor mu? Higher, higher. Biraz Not daha on yüksel. top of the head. It can be very much higher also. Just move and see. Çok daha yüksek de olabilir. If you have not forgiven yourself or not forgiven others, it will be hot air coming in. Eğer kendinizi veyahut da başkalarını affetmiyorsanız gelen esinti sıcak olabilir. Now, now put the right hand towards me and again once for all see with your left hand if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Şimdi tekrar sağ elinizi bana doğru uzatın. Sol elinizi yine başınızın üstüne doğru bakın. Now raise both your hands towards the sky. İki And elinizi push back your birden head. gökyüzüne doğru yükseltin. Here now, you have to ask one question 3 times. Is this the all-pervading power of divine love that is called as Ruh? 3 times ask Mother, is this the all-pervading power of divine love which is called as Ruh? Anne, o kainat yaratan gücün Push back your head. sevgisi, yani ruh mu diye 3 kere içinizden bu soruyu sorun. Now please take down your hands. Lütfen şimdi ellerinizi aşağıya indirin. Now put both the hands towards me like this. Şimdi iki elinizi birden şımadacıya doğru uzatın. And watch me without thinking, because this is what happens, that you become thoughtlessly aware. Şimdi düşünmeden, hiçbir düşünce olmadan bana doğru bakın. Çünkü düşünce olmadan farkına varmanız You gerekiyor. come to your present, to stand in your present. Şu andasınız, yaşadığınız şu anı temsil ediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Please put both the hands. Lütfen iki elinizi birden bana doğru açın.
All those who have felt cool or hot breeze on the fingers or in the palm or on top of the coordinate bone area, please raise both your hands. Elinde sıcak veya soğuk başının üzerinde veya parmaklarının ucunda batma hisseden veya avuçlarının içinde sıcak veya serin esinti hissedenler ellerini yukarı kaldırsınlar. Oh my. Look at that. The whole of Turkey has got it. May God bless you. May God bless you. I bow to you all. Now you are